Tülay'dan Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bugün güzel bir model başlayacağız. İpim bebe yünü. Hemen ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şişlerim 3 numara. İlmeklerimizi çıkartalım. Bu model için ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlıyoruz ilmek sayısını. 4 ve 4'ün katları artı 2. Pardon 3. 4 ve 4'ün katları artı 3 olması gerekiyor. Şöyle 4 bir model için, 4 ilmek bir model için, 4 ilmek bir model. 1, 2, 3, 4. Bir model daha ekledim. Ondan sonra da 3 ilmek ekliyorum sonuna. Yani ilmeklerimizi tamamladıktan sonra 3 ilmek ekliyoruz. Şöyle göstereyim. Şişimde 19 ilmeğim var. 19 ilmekle modelimizi kurmaya başlıyoruz. Önce bir lastik başlayacağım. Bir ters, bir düz lastik yapacağım. Ondan sonra modelimizi kuracağız lastiğin üzerine. İsterseniz lastiksiz de başlayabilirsiniz. İstediğiniz lastiğin üzerine de başlayabilirsiniz. Birkaç sıra şöyle lastiğimizi tamamlayalım. İlk sırayı beraber yapalım. Ondan sonrasını ben ilerletip geleceğim. Evet, bir ters, bir düz lastiği şöyle tamamlayıp gelelim. Lastiğimi tamamladım. Şöyle bir ters, bir düz örerek lastiği hazırladım. Modelimizi kuralım şimdi hep birlikte. Model 2 sıradan oluşuyor. Hep bu 2 sıranın tekrarını yapacağız. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. 3 ilmek ters örelim. Bir düzden sonra 3 ilmek ters örelim. İpi kendimden tarafa aldım. Daha sonra bu 3 ilmeği sol şişime tekrar aktardım. Bakın ipim önde kendimden tarafta. Bunu aldım. Sağ taraftan arkaya çevirdim. Ve daha sonra bu ters ördüğüm 3 ilmeği düz örüyorum. İpi arka tarafa çevirdikten sonra 3 ilmeği düz ördüm. 1 ilmek düz, 3 ilmek ters. 3 tersten sonra bunları tekrar sol şişimize aktardık. 3 ilmeği ip kendimden tarafta aldım. Sağ taraftan arkaya çevirdim bakın. Örgümün arkasına çevirdim. Ve bu 3 ilmeği de düz olarak ördüm. 1 ilmek düz, 3 ilmek ters. İpi kendimden tarafa aldım. 3 ters ilmeğimizi sol şişimize tekrar aktardık ve ipi önden şöyle çevirerek sağ taraftan arkaya aldım. Ve 3 ilmeği tekrar düz ördüm. Önce ters örmüştük. İpi arkaya alınca düz örelim tekrar. 1 düz, 3 ters. İpi kendimden tarafa aldım. 3 ilmeği sol şişime aktardım. 3 ters ördüğümüz ilmeği. İpi önden sağ taraftan arkaya çevirdim şu şekilde. Ve bu 3 ilmeği düz ördüm. Önce ters, daha sonra ip arkaya alınca düz örelim. Sıra sonunda bir düz, daha sonra kenar ilmeğimizi de düz örerek birinci sıramızı tamamladık. Bir anlatayım hemen burada. Bir düz ördük, 3 ters ilmek ördük. İpi ön tarafa aldık kendimizden tarafa. Tekrar bunu önden çevirerek şuradan
Yani sağ taraftan arkaya aldık ve ondan sonra bu 3 ilmeğimizi tekrar düz ördük. Bunları tekrarlayarak birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bu modelde arka yüzünde farklı bir işlem yapılmayacak. Ters öreceğiz sadece. Ön yüzünde sadece o ip çevirme var. O da modele bayağı bir hareket katıyor. Şöyle güzel kabartmalı bir görüntüsü oluyor. Model oldukça kolay yapımı ama değişik, şöyle farklı bir görüntüsü var. Örgüye yeni başlayanlar bile bunu kolaylıkla yapabilirler zorlanmadan. Evet, ikinci sıramızı da ters örerek sıramızı tamamladık. Kenar ilmeğini ben düz örüyorum. İsterseniz ters de örebilirsiniz. 2 sıradan sonra modeli kurmuş olduk. Bir kez kurduk. İsterseniz tekrarlayalım modeli. Modeli tekrar kuruyorum. Birinci sıra ön yüzündeyim. Bir düz ilmek, 3 ters ilmek. 3 ters ilmekten sonra ipi kendimizden tarafa alıyoruz. Bu ilmeklerimizi tekrar sol şişimize aktaralım. Bu 3 ilmeği ipi önden alarak bu taraftan arkaya çevirdim. Ve bu 3 ters olan ilmeğimi düz örüyorum şimdi. 3 düz ilmek ördüm. Arada bir düz ilmek, 3 ters ilmek örelim. 3 ters ilmeğimizi tekrar önünden ipi alarak şöyle sol şişime aktardım. Ön taraftan getirdim, arka tarafa çevirdim ipimi. Ve 3 ters olan ilmeğimi düz ördüm. Bir düz, 3 ters ilmek. Evet. İpi kendimden tarafa aldım. Bu 3 ilmeğimi sol şişime aktardım. Ön taraftan ipimi aldım, arkaya çevirdim. Ve tekrar 3 ters ilmeğimi 3 düz olarak ördüm. Bir düz, 3 ters. İpi kendimden tarafa aldım. 3 ilmeğimi sol şişime aktardım. Daha sonra ipi bakın bu taraftan alarak arkaya çevirdim ve 3 ters ilmeğimi düz ördüm. Sıra sonunda bir düz, daha sonra kenar ilmeğimi de düz örerek birinci sırayı ön yüzünde yapacağımız işlem bu yani. Arka yüzüne geçtim. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek tamamlayalım. Evet, modeli tamamladım. 2 kez kurmuş olduk. Bakın bir ters bir düz lastik üzerine başladık bu parçayı. Şöyle bırakayım. Bunu da farklı bir renkle başladım. Yine bir ters bir düz hazır lastik uyguladım burada. İstediğiniz lastiğin üzerine uygulayabilirsiniz bu modeli. İsterseniz lastiksiz de kullanabilirsiniz. Model şöyle, arka yüzü de şöyle görünüyor. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter, bebek battaniyesi, atkı, bere hepsinde kullanılabilir. Sizce hangi renge daha güzel oldu bu model? Onları yorumlarda belirtirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.